Yeni ülke, yeni şehir, Japonya, Tokyo'dan selamlar arkadaşlar. Sizlerle beraber en son Filipinlerin başkenti Manila'da görüşmüştük. Biliyorsunuz Japonya böyle gerçekten çok farklı bir kültüre sahip. Buraya her gelen önce bir şaşırıyor, bir hayret ediyor. Bir de şöyle düşünün, ben dünyada suç oranı en yüksek başkentlerin böyle zirvesinde bulunan Manila'dan buraya geldim. Benim için tam bir kültür şoku şu anda. Yani her şey o kadar düzenli, her şey o kadar güzel. Her şey o kadar sakin ki şu anda Filipinlere göre. Gerçekten çok şaşkınım. Ben buraya geleli yaklaşık olarak 1,5 gün oluyor. Havalimanından buraya nasıl gelinir? Japonya girişinde bana herhangi bir şey sordular mı? Dönüş bileti istediler mi veya zorluk çıkardılar mı? Şehre ilk geldiniz, neler yapmanız gerekiyor gibi konulara hem böyle Tokyo'yu gezerken değinmek istedim. Hani hem bir günlük vlog yaparız, sizlerle ilk izlenimlerimi sizlere aktarırım diye düşündüm. Hem de ilk Tokyo giriş videomuz bu olur. Daha doğrusu Japonya'ya ilk girişte dikkat etmeniz gerekenler neler? Bu videoda, bu vlogda teker teker, tane tane böyle yavaş yavaş elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Aynı zamanda tabii ki de kadrajım her zaman olduğu gibi karşı tarafa dönük olacak. Beni zaten hep görüyorsunuz. İlk defa bu videodan izliyorsanız da ben Gökberk. Dünyanın farklı noktalarına seyahat edip sizlere içerik üretmeye çalışıyorum. Kanalıma abone olup, yorum atıp, videoyu ücretsiz bir şekilde beğenip bana destek verebilirsiniz. Şimdi Japonya'ya hoş geldiniz öncelikle. Böyle filmlerde görürüz, sosyal medyada okuruz. Japonya çok düzenli, çok saygılı, çok temiz işte, müthiş insanlar, çok güvenli, harika gibi bir sürü güzel betimleme var biliyorsunuz. Hepsi doğru. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani 2 gündür yaklaşık olarak buradayım. Kendimi güvensiz hissettiğim hiçbir an olmadı. Herhangi turistik bir noktaya gitmenize gerek yok. Alelade bir sokağa girin. Alelade bir yerlerde gezin, yine sizi büyüleyen manzaralarla karşılaşıyorsunuz Japonya'da, Tokyo'da. Ki daha söylediğim gibi bu benim 2. günüm. Yalnızca aslında böyle bu bölge ve çevresini gezdim. Öyle çok fazla bir yerleri gezmedim. Ona rağmen arkadaşlar büyülenmiş vaziyetteyim. Şöyle dikkat etmekte fayda var. Hani çok da yüksek sesle konuşmak istemiyorum. Dışarıda olmamıza rağmen etraf çok sakin çünkü. Ya buraya geldiğimden beri zaten hissettiğim, yaşadığım bu arkadaşlar. Burası çok sakin, muhteşem bir yer. Şimdi ben nerede konaklıyorum? Ben buranın telaffuzlarda zaman zaman hatam olabilir Japonya'da. Kusuruma bakmayın lütfen. Fakat ben hani Türkçe okunduğu gibi sizlere söyleyeceğim ki anlamakta daha kolay olsun. Ben de daha kolay, daha rahat edeyim. Ötsuka diye bir şehire geldim. Burada bir kapsül otelde kalıyorum. Hatta az önce Japon beyefendilerle ortak alanda duş aldık. Yani burada benim kaldığım otelde böyleymiş arkadaşlar. İnsanlar burada bu şekilde duşlarını alıyorlarmış. İlk başta birazcık utandım açıkçası. Çekindim. Ya dedim olur mu olmaz mı, nasıl yapacağız? Ama buranın kültürü o. O sebeple ben de girmiş bulundum. O otelle alakalı daha farklı bir videoda daha detaylı değinirim sizlere, tavsiye verip vermeyeceğimi. Ötsuka'dayız. Neden burayı tercih ettim? Şöyle artık yavaş yavaş metro istasyonuna doğru gidelim. Sizlere neden burayı tercih ettiğimi ve Japonya bilgilerini vermeye başlayayım arkadaşlar. Benim konakladığım hostel metronun dibinde, metronun karşısında. Hatta sizlere şimdi göstereceğim. Neden peki metronun karşısında konaklama tercih ettim? Çünkü burada gerçekten Uber olsun, işte diğer uygulamalar olsun, taksiler olsun, herhangi bir uygulamasız da çok pahalı arkadaşlar. Yani kilometre başına 3-4 dolar yanlış bilmiyorsam yazıyormuş. O sebeple burada tüm ulaşımımızı metro ile halledeceğiz. Metro gözünüzü korkutabilir, benim de korkutuyor. Çünkü ben buraya havalimanından gelirken metro ile geldim. Onda da bir hanımefendi bana yardımcı oldu. Şu an ben de ilk defa sizlerle beraber bu deneyimi gerçekleştireceğim. Bakın metro istasyonu hemen şu karşısı. Şimdi tekrardan o metro istasyonuna doğru girelim. Şöyle sizlere de ufak bir Japonya Otsuka turu attırmış oldum. Nasıl bir semt? Bence çok güzel bir semt. Böyle gayet sakin, çok kalabalık değil. İşte kafeler, restoranlar, alışveriş merkezleri, her yer birbirine yakın. Konaklamak için güzel bir bölge burası. Metromuz da hemen burada. Bakın karşıda yazıyor arkadaşlar. Şöyle Japonya videolarında biraz daha yavaş olacağız. Onu öncelikle belirteyim. Böyle sakin sakin,
rahat rahat gezeceğiz arkadaşlar. Çünkü bu şehir bizden bunu istiyor. Bu ülke bizden bunu istiyor. Tam karşımda yazıyor. Otsuka Station. Şimdi buradan bu şehrin daha böyle kalabalık, daha popüler bir olan bölgesine gideceğiz. İlk kez otelden bu kadar uzaklaşacağım. Bilerek bunu yaptım. İlk hani böyle daha kalabalık, daha heyecanlı şehirlerini beraber keşfedelim diye arkadaşlar. Bölgelerini düzeltiyorum. Tokyo çok büyük bir şehir olduğu için burası da sanki böyle farklı bir şehir gibi. Aralarda tabii ki de ulaşım yapıyoruz. Metroyu kullanıyoruz. Bakın şurada zaten böyle haritaları koymuşlar kendilerini. Bu haritalardan yola çıkabiliriz. Şimdi arkadaşlar bakar mısınız metro ağına? Yani bu metro ağını anlamak, bu metro ağında bir yerlere gitmek gerçekten korkutucu olabilir. Fakat ben araştırdım. İşi hallederseniz kolay oluyormuş. Ben şimdi şurada bir yapmaya çalışayım. Bakın becerebilecek miyim? Arkadaş ne kadar hızlı yaptı bu işi. Ondan sonra da sizlere tüm detaylarını anlatayım. Biletimi aldım arkadaşlar. Şimdi şu hanımefendi şuradan işini halletsin, sizlere göstereceğim. İlk defa deniyorum ben de sizlerle beraber. Dünyanın en kolay işiymiş. Yani gerçekten çok basitmiş. Bilmiyorum, benim kullandığım hat mı çok basitti, fakat diğerlerinde de farklı bir şey olacağını düşünmüyorum işin aslı. Nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Geldik buraya. Şuradan bakın dil seçeneği var. Hemen İngilizceyi seçiyoruz. Şuradan seçtik. Search station name diyor. Gideceğin istasyonun adını yaz diyor. Geldik buraya. Ben buraya Shibuya'ya gideceğim için Shibuya yazdım. Şuradan çıktı. Bakın 180 yenmiş. Şuradan paramı yolladım. Şuradan bana bozuk para geri iade verdi. Şuradan da kartımı verdi arkadaşlar. İşte bu kadar basit. Umarım tam anlamıyla aydınlatıcı olmuştur. Şöyle geri bırakalım aldığımız gibi. Önemli bir diğer husus da burada. Bu bileti attıktan sonra, yani şimdi burada okutuyorum. Hatta şöyle bunu da her şeyi ilk kez sizlerle beraber yapıyorum. Evet, şuradan. Tabii bu arkadaşlar kartlarıyla direkt geçti. Şimdi bir kapanmasını bekleyelim. Kapandı. Anladığım kadarıyla bileti şuradan attım ve şuradan arkadaşlar bunu mutlaka geri almam gerekiyor ki indiğim yerde tekrardan bu bileti göstereceğim. Yani bu biletle çıkış sağlayabileceğim kapıdan. Aslında biz bunu birazcık böyle Bangkok'tan alışığız. Bangkok'ta genellikle böyle ufak coin gibi bir şey veriyorlardı. Buradaysa tam tersi. Şimdi tabii ki de ne tarafa gitmemiz gerektiği noktasında bazı soru işaretleri var kafamda. Tamam, şuradan bir karşıya çıkalım. Herhalde bu taraftır. Herkes sola geçiyor. Sağ tarafı açık bırakıyorlar yürüyelim diye. Burası bir kurallar ve düzen ülkesi. Geldiğim andan itibaren beri bunu çok net bir biçimde hissediyorum. Ve insanda şöyle bir psikoloji oluyor ki benim için daha da zor. Çünkü ben yaklaşık 6-7 aydır Güneydoğu Asya'da geziyorum. İşte Vietnam, Filipinler, Tayland, bunlar arkadaşlar çok da kuralı olmayan ülkeler. Rahat ülkeler. Orada öyle bir düzene alıştıktan sonra burası bana bambaşka geldi. Ben de ama kurallara uyum sağlıyorum. Yani insan öyle bir psikolojiye giriyor. Ne olur ne olmaz diye. Şimdi metro girdi arkadaşlar. Benim şunu bir internetten check etmem gerekiyor. Bu taraftan mı bineceğim yoksa bu taraftan mı? Ya da birine bir soralım. Excuse me, hello. Shibuya this way. Shibuya. Okay. Thank you. Thank you. Tamam. Arkadaşımız gösterdi. Shibuya bu tarafmış. Burada valla ben sordum ya, geldiğimden beri herkese soruyorum arkadaşlar. Sonuçta turistiz. Yapacak bir şey yok. Şimdi trenin gelmesini bekleyelim biz de. Evet, şu anda metroya bindim. Shibuya'ya doğru gidiyorum. Bu arada bu metro için yaklaşık olarak bir yarım saat gideceğim. 180 Japon yeni verdim arkadaşlar. Japon yenine de inince detaylı bir biçimde değineceğim. Fiyatları zaman zaman Japon yeni, zaman zaman Türk lirası, zaman zaman da TL olarak söylemeye de özen göstereceğim. Bu arada burada kimse kitap okumuyor. O da bir efsaneymiş. Bunu da öğrenmiş olduk.
Metro çok rahat, binmek çok pratik. Shibuya'ya doğru gidiyorum. Evet. Shibuya'ya geldik. Oh, çok rahattı ya. Harika. Metro kullanımı çok güzel arkadaşlar. Şimdi aman amma insan var. Tokyo çok büyük bir şehir. Çok büyük bir metropol, başkent. Şimdi buradan benim çıkış yapmak istediğim bir kapı var. Aslında o kapıyı arıyorum arkadaşlar. O çıkış kapısını sonra buluruz. Biz kendimizi bir normal çıkış kapısına atalım. Bakın bilet hala elimde. Şimdi arkadaşlar geldim. Herhalde. Evet. Bu şekilde çıktım. Bilet de artık onlarda kalmış oldu. Aslında ulaşım bu kadar basit. Gerçekten şu an çok pratik bir ulaşım yöntemini çözmüş bulunuyoruz. Siz de buraya geldiğiniz zaman bu şekilde böyle metro kullanacaksınız. Ben şu yeşil hattı kullandım. Burada diğer hatları da görüyoruz. Yani bilgilendirme panosu anlamında hiçbir problem yaşamazsınız. Geldiğiniz zaman da yine bu bilgilendirme panolarını okuyarak hangi hattan gidecekseniz buna göre işleminizi halledebilirsiniz Tokyo'da. İlk intiba olarak en azından bunu anladım. Ve Shibuya'dayız şu anda arkadaşlar. Hop şuradan aşağı doğru inelim. Neden Shibuya'ya geldik peki? Sizlere neden ilk videoda Shibuya'yı göstermeye özen gösteriyorum? Çünkü burası buranın en böyle hareketli, gerek akşam gerek gündüz, turistik anlamda olsun bölgesi. İnternete yazdığınız zaman sizlerin de karşısına burası çıkacak. Yani her zaman işte buraya yakın bir otel bulun, metroya yakın bir otel bulun gibi uyarılar karşınıza gelecek arkadaşlar. O sebeple ben de sizlerle beraber ilk olarak Shibuya'yı gezmek istedim. Böyle biraz da akşam saatlerine doğru yakın geldim. Hem gündüz halini görürüz hem de şöyle birazcık akşam halini de görürüz buranın. Heyecanlıyım, çok açım aynı zamanda. Hani şöyle güzel bir şeyler bulursak yeriz de beraber. Japonya vloglarını biraz daha böyle günlük vlog gibi, biraz daha böyle neler yapıyorum, İşte burada işlerimi nasıl hallediyorum, başıma neler geliyor tarzında çekmeyi düşünüyorum. Sizin de yorumlarınızı bu konuda merak ediyorum açıkçası. Çünkü her anlamıyla ilgi çekici bir ülke burası. Her anlamıyla bize değişik heyecanlar verebilecek bir ülke. Böyle sizlere an be an bunları aktarmaya çalışmak istiyorum Japonya özelinde. Bakalım bizi neler bekliyor. Burada bir yapım çalışması var herhalde. İşte düzen bu şekilde. Japonya düzenli mi? Düzenli arkadaşlar. Gerçekten ya Shibuya'yı bilmiyorum. Beraber göreceğiz. Çok turistlik. Hani nasıl olacaktır bilmiyorum. Etraf benim kaldığım yere göre biraz daha böyle bakımsız gözüküyor. Fakat benim kaldığım yer zaten çıtayı çok yükselttiği için aslında buranın bakımsızı çok bakımlı. Onun da altını çizmek istiyorum. Şu anda ben bütün kıstası Japonya'ya göre alıyorum artık. Ulaşımla alakalı sizlere şunu da belirtmek istiyorum. Google haritalar, Google Maps kusursuz çalışıyor arkadaşlar. Hani kesinlikle işlerinizi Google haritalardan halledebilirsiniz. Google haritalarda hiçbir problem yok. Yavaş yavaş istiyorsanız hem Shibuya'yı gezmeye başlayalım hem de ben neler yaşadım. Bu ülkeye girişte herhangi bir problemle karşılaştım mı, sim kartımı nasıl hallettim, bunları size aktarmaya başlayayım. Evet, Shibuya yaya geçidine doğru yürüyorum. Shibuya yaya geçidi dediğimiz yaya geçidi, internete Tokyo yazınca bu yaya geçidi karşınıza çıkacaktır. Aynı anda 3000 kişi karşıdan karşıya geçebiliyor bu yaya geçidinde. Ya muhteşem bir böyle aslında o Tokyo'nun kalabalıklığını, karmaşıklığını görebileceğimiz bir yer orası. Arkadaşlar ben buraya nasıl geldim? Ben buraya Filipinlerin başkenti Manila'dan geldim. Kendime Filipinlere girmeden önce, Filipinler her zaman dönüş bileti istiyor, bunu biliyordum. Bir Japonya bileti aldım. Manila'dan Tokyo'ya aktarmasız
Yaklaşık olarak 4,5 saat kadar sürüyor. Firmanın ismi de Philippines Air Asia. Yani Air Asia'nın aslında Filipinler kolu. Low cost olarak geçenlerden, bu düşük bütçeli hava yollarından bir tanesi. Bagaj hakkım yoktu. 7 kilo büyük sırt çantam. 7 kiloda işte laptopu aşağı koyma çantam vardı. Ekstra bir bagaj hakkı almadım. 6,5 kilo sırt çantam geldi. Laptop olan çantamı tartmadılar dahi. Bir problem yaşamadım. Filipinler çıkışında kimse bana hiçbir şey sormadı. Hani nereye gidiyorsun? İşte Japonya'dan dönüş biletin var mı? Sen böyle başını aldın, geziyorsun, nereye gibi sorularla arkadaşlar Filipinler'de hiç karşılaşmadım. Yani tam anlamıyla sorunsuz bir biçimde geçtim. Şimdi gelelim en merak etmiş olduğunuz konuya, Japonya girişi. Japonya girişinde ne oldu? Şu anda arkadaşlar ekranda görmüş olduğunuz bir tane forum var. Normalde bunu uçakta da dağıtıyorlarmış fakat bize dağıtmadılar. Biz havalimanının içine girdikten sonra doldurduk. Fakat bu gözünüzü korkutmasın. Hani çok böyle basit sorular soruyorlar. İşte ne kadar kalacaksın? Nereden geldin? Uçuş numaran ne? Doğum günün ne gibi? Çok basit sorular. Hemen arkasından pasaport kontrolüne girdim. Ben ne olur ne olmaz diye bir dönüş bileti ayarlamıştım kendime. Bir hanımefendi polisti. Hiçbir şey sormadı. Yani ne dönüş biletimi sordu, ne kadar kalacaksın, ne otel rezervasyonu. Hiçbir şey arkadaşlar. Sıfır soru. Yalnızca bir ekranda 2 parmağımı okuttum. Bir fotoğraf çekti oradan. Ondan sonra da 90 günlük vizemi verdi. Problemsiz bir şekilde ülkeye giriş sağladım. Ülkeye giriş sağladıktan hemen sonra görmüş olduğunuz şu anda ekrandaki bir sonraki formu verdiler. Bu da gümrükle alakalı bir form. Yine onu da doldurdum. O da gayet kolay. Aynı şekilde yine geçtim. Oradaki gümrükteki arkadaş birkaç soru sordu. İşte sen dedi neden geldin? İşte ne yapacaksın? Ben de durumu anlattım. Ben işte YouTuber'ım. Dünyanın farklı noktalarına seyahat ediyorum diye. Çok da anlaşamadık kendisiyle. Maske de vardı ağzında. Ben kendisinin İngilizcesini de çok anlamadım. Tahminimce o da beni çok anlamadı. Orada zaten hani ufak öyle merak ettiği için ilgisini çekti hani. Öyle bir sohbet gerçekleştirdik. Hiçbir problem yok arkadaşlar. Ben hiçbir problem yaşamadım girişte. Hatta yani şu zamana kadar en kolay hangi ülkeye girdiniz diye sorsanız Japonya en başa yazılabilir çünkü hiçbir problemle karşılaşmadım. Yani kimse bana hiçbir şey sormadı. O yönden mutluyum. Fakat kimi arkadaşlara kalacak yer, banka hesabındaki para, dönüş bileti gibi durumları da soruyorlarmış. Bu birazcık polis memuruyla alakalı. O andaki yoğunluk, kalabalık ve belki de birazcık işte hani pasaportunuzda işte daha fazla yere gittiyseniz biraz daha kolaylık sağlayabiliyorlar ülke girişlerinde. Benim pasaportum da son zamanlarda tabii epey bir ülke gezdiğim için bayağı bir doldu. Herhangi bir problem yaşamadım. Bu arada böyle sokaklara daldık gidiyoruz arkadaşlar. Neredeyiz, ne yapıyoruz hiçbir fikrim yok. Sizlerle beraber böyle doğaçlama Shibuya'yı geziyoruz. Yani buralarda yiyecek bir şeyler de bulmak gerekiyor artık. Çok acıktım çünkü bayağı bir acıktım. Havalimanından şehir merkezine nasıl gelinirden önce sim kart olayını nasıl hallettim? Buraya gelmeden önce yaptığım araştırmalarda burada sim kartın birazcık yüksek fiyatlı olduğunu öğrenmiştim. Güzel bir caddeye geldik bu arada. O sebeple normalde almadığım eSIM aldım. eSIM almaya karar verdim. Herhangi bir işbirliği veya reklam yoktur. Buradan da bu sim kartçıya sesleniyorum. eSIM'ci, bu videoyu görürsen, sponsor olmak istersen her zaman beklerim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmazsanız benim için kafi. Ben size söyleyeyim şimdi hangi siteden ne kadara aldım. Arkadaşlar Mobimatter diye bir site. Herhangi bir işbirliğim yoktur. Bunu da Türkiye'deki yasalar gereği belirtmem gerekiyor. Şöyle bir eSIM aldım. 30 gün geçerli, 25 GB, hatta dünden beri aktif bir biçimde kullanmama rağmen 1 GB yemiş yalnızca. O yönden de avantaj. Şöyle bakayım ne kadar aldım. Burada yazıyor mu fiyatı? Burada yazmıyor fakat ben hatırlıyorum. Yaklaşık olarak 17 Amerikan doları, 16,5 Amerikan doları gibi bir şey ödedim. Bu sim için yani bir ay boyunca Japonya'da geçerli 25 GB sim kartıma 17 Amerikan doları ödedim. Ben bunu Filipinler havalimanında aldım. Orada da eSIM'i kurdum.
kendi sitesinde hangi telefonlara eSIM kurup kuramayacağınız yazıyor. Hani ona bir dikkat etmenizi tavsiye ederim. Telefonunuz biraz daha eski bir modelse eSIM desteklemeyebilir arkadaşlar. Ona dikkat edip bu şekilde eSIM olayını halledebilirsiniz. Yine havalimanında indikten hemen sonra da sim kartlar satılıyor. Oralardan sim kartı alabilirsiniz. Öyle de yapabilirsiniz. Veya benim yaptığım gibi eSIM de alabilirsiniz. Bu arada Shibuya yaya geçidine geldik. Tabi burayı yukarıdan görmek gerekiyor. Genellikle de arkadaşlar şu karşıdaki kafeyi tercih ediyormuş insanlar. Hani oraya çıkıp bu kalabalığı görmek adına. Şöyle ben de sizlere bir şurayı bir göstereyim. Şimdi arkadaşlar Japonya'ya gelip de sushi yememek tabii ki de olmaz. Ben de böyle konsept bir yere geldim. Bütün bunları ilk defa sizlerle deneyimliyorum ve tüm deneyimlerimi de böyle kesintisiz bir biçimde aktarmaya çalışıyorum ki sizler de ilk kez geldiğinizde ben ne yapıyorsam aslında buna benzer şeyler yaşayacaksınız, yapacaksınız. Neredeyiz? Şöyle bir Sushi Treni adlı bir restorandayız. Hemen önümde şu şekilde bir ekran var. Hatta bakın arkadaş burada bayağı bir şeyler yemiş. Burada insanlar oturuyor bu şekilde. Ve buradan sipariş veriyorsunuz arkadaşlar. Sushi de önünüze geliyor. Şöyle bir biz de bakalım ekranı nasıl kullanabiliriz. Şöyle bir menüyü açalım. Tamam, güzel. Burada İngilizceyi seçersek önümüze gelecek. Şöyle bir bakalım. Bu şekilde arkadaşlar bunu kullanıyoruz. Ben buradan kendime istediğim bir tanesini seçeyim. Sizlere de sonrasında göstereyim nasıl halledebiliyoruz bu işi. İlk sushimiz geldi arkadaşlar Japonya'da. Şöyle gözüküyor. Kolay bir sistem bu arada bunu kullanmak. Çok zor değil. Birazcık karışık olabiliyor ama İngilizce dili de var Allah'tan. Rahat bir şekilde hallediyorsunuz. Şöyle bir tadımını gerçekleştirelim bakalım. Nasıl bir lezzetmiş. Sushi benim son zamanlarda Vietnam'da özellikle sevmeye başladığım bir lezzet oldu. Bu işin de menbaı tabii ki de Japonya arkadaşlar. Buraya gelip de sushi yemeden dönülmez. Olmaz yani. Şöyle bir ilk lezzete bakalım. Bayağı güzel. Vallahi bayağı güzelmiş. Harika bir lezzet arkadaşlar. Bunun tadına varayım. Dışarıda da yavaş yavaş hava kararmaya başladı. Birazcık Tokyo gecelerine doğru da gidelim. Hem de ben size buranın yerel para birimi hakkında, konakladığım oteli nasıl ayarladım, buldum, nereden tuttum gibi böyle kritik hap bilgileri vermeye devam edeyim Japonya hakkında. Bu elimde tutmuş olduğum para 1000 Japon yeni. Şöyle gözüküyor. Kağıt bir para, mavi bir rengi var. Kalitesi falan da gayet güzel bu arada. Bunun şu andaki güncel kur değeri 7 Amerikan doları. Bu da Türk lirası karşılığı 270 Türk lirası yapıyor Japonya'da. Yani bu para birimiyle bir markete gidip bir şeyler alıp belki biraz daha böyle uygun yerlerde yemek yiyebiliyoruz. Aynı zamanda şu parayı da çok sık burada göreceksiniz arkadaşlar. Bu da 10.000 yen. Şöyle sizler için yaklaştırayım. Bu 10.000 yen de aslında miktar olarak oldukça yüksek. Ne kadar yapıyor? 70 Amerikan doları yapıyor. 2700 Türk lirasına yakın bir değeri var bunun da burada. Yani aslında tek bir kağıt parası fakat aynı Amerikan doları gibi arkadaşlar. Alım gücü yüksek bir kağıt para birimi. Epey bir sushi yedim. Güzel şeyler yedim. En son şimdi kendime bir tatlı söyledim. Size ne kadar ödeyeceğim onu da hemen göstermek istiyorum. Şöyle arkadaşlar. Bakın menüm burada. Tatlım var. Burada farklı sushi'ler denedim. Bir tane kola söyledim. Toplamda da 1530 Japon yeni ödeyeceğiz. Bu da 400 Türk lirası yapıyor. Güzel bir yermiş. Gerek yerli arkadaşlar buraya geliyor, gerekse turistler. Sizlere de burayı Tokyo'da tavsiye ederim. Son bir toparlama yapayım, çıkalım. Güzel doyduk, güzel şeyler yedik. Evet, yemek yediğim yerden çıktım. Şimdi şöyle birazcık hava da burada kararmaya başlamış. Sizlerle beraber Tokyo Shibuya akşamlarına da bakalım. Hem de diğer atladığım detaylar varsa onlardan da bahsedeyim arkadaşlar. Japon yeni hakkında bilgileri sizlere verdim.
fiyatları hem Türk lirası hem Japon yeni olarak söylemeye gayret göstereceğim. Fakat tabii hani bir anda kafamda böyle çok net bir şekilde çevirmek bazen zor olabiliyor. 1000 Japon yeni 270 Türk lirası. Aslında buradan hareketle buradaki böyle fiyatlandırmaları az çok anlayabileceğimizi düşünüyorum. Bayağı kalabalıkmış bu bölge. Benim kaldığım yere göre turistlik de bir bölge. Hani gelen giden de çok fazla. Yine Japon arkadaşlar da tabii ki de bu bölgeyi tercih ediyorlar. Yani çok farklı geliyor şu anda her şey bana. Etraf, işte renkli neon tabelalar, ışıklar, insanlar. Tokyo'da toplamda 37 milyon insan yaşıyormuş. Fakat bazı kaynaklarda 17 milyon da diyor. Anladığım kadarıyla bazı merkezleri katınca aslında o yüksek rakama çıkıyoruz. Daha böyle merkezi noktalarındaysa yine 17 milyonları buluyoruz. Çok çok kalabalık bir ülkeden bahsediyoruz, şehirden bahsediyoruz. Yani birçok insan arkadaşlar burada yaşıyor ve tabii dünyanın farklı noktalarından da yine buraya gelip yaşayan, çalışan bir sürü arkadaş da var. Hatta az önce 2 tane Türk arkadaşla, genç arkadaşla karşılaştım. Onlar da burada çalışıyormuş. Yani maaşlar, alım gücü yüksek. Fakat tabii ki de dışarısı da aynı oranda yüksek. Ben konakladığım kapsül otele günlük yaklaşık olarak 25-26 dolar veriyorum. Hani daha uygununu bulamadım. Hele Shibuya merkezinde, yani buralarda konaklamak istersek çok çok daha yükseklere çıkmamız gerekiyor. Yeme içme ilk intiba olarak diğer gezdiğim yakın zamandaki coğrafyalara göre biraz daha yüksek. Fakat öyle çok çok da hani ben birazcık korkuyordum gelirken. Acaba çok mu yüksek fiyatlara çıkacak işte yeme içme? Yani bir şey yemek istediğimde sürekli 15-20 dolar, 30 dolarlar mı vereceğim diye düşünüyordum. Fakat öyle bir durumla karşılaşmadım. Dün de çok güzel bir makarna yedim mesela. Yanında salatasıyla beraber yine içeceği de vardı, suyu da vardı. 400 lira verdim. Az önce görmüş olduğunuz tabağa yine 400 lira verdim yahu. Hanımefendiler, kız arkadaşlarımız inanılmazlar. Anime karakteri gibiler. Yani bir şey anlatacağım. O kadar çok fazla uyaran var ki etrafta. Arkadaşlar Japonya birazcık böyle geçecek. Yani her gördüğüme şaşırıyorum. Buralarda, sokaklarda sigara içilmiyor. Yasak. Şu şekilde böyle sigara içme alanları var. Buralara girip rahat bir şekilde sigara içebilirsiniz. Fakat ben böyle 2-3 gündür tabii gözlemliyorum. Hani Japonlardan da bu kuralı esnetenler var arkadaşlar. Sokaklarda, yollarda içiyorlar zaman zaman. Yine Shibuya'nın renkli merkezine geldik, caddesine geldik. Tabii bence bu şehri akşam vakti karanlıkta gezmek çok daha güzel oluyor. Japonların yaklaşımları bana karşı nasıl oldu bu kısa süreçte? Şimdi Filipinler insanları inanılmazlar. Ya umarım sürekli orayla kıyaslıyorum veya gittiğim ülkelerle hani canınız sıkılmıyordur bu duruma. Fakat böyle gelince özellikle ilk 2-3 gün kıyaslıyorsunuz çünkü oralarda çok uzun vakit geçirdim. O kadar ya sıcakkanlılar, çok iyiler. Hani kimden yardım istesem mutlaka böyle yardım ediyorlar, selamlarını veriyorlar. Sürekli bir de bu şekilde öne eğilme durumu söz konusu. O yüzden Japonlar da çok sıcakkanlı. Fakat burada şöyle bir fark var. Ben diğer coğrafyalarda gezerken böyle her gördüğüm bana bir selam verir, bir hello yapar, bir kameraya gülümserdi. Hani burada onu görmüyoruz ama bu da normal çünkü hani burada insanlar kameralara, turistlere biraz daha fazla alışmış vaziyetteler. Yani Japonlar da süperler. Vallahi şu coğrafyada gezdiğim herkes çok iyiydi arkadaşlar. Hani bu coğrafya zaten Asya coğrafyası. Artık Güneydoğu Asya'da değiliz. Birazcık dilim ona hep gidiyor. Şu anda Uzak Doğu'dayız genellikle buraya ya da Doğu Asya'da diyen oluyor. Biz Uzak Doğu diyelim.
Bakın hanımefendiler yine bu şekilde giyinmişler böyle. Süperler ya. Bu bölgede İngilizce kullanımı şu anda yaygın. Shibuya bölgesinde. Hani tabelalarda, yemek menülerinde, etrafta İngilizceyi çok sık görüyoruz. Fakat mesela benim kaldığım bölgede İngilizce kullanımı yok denecek kadar az. Yani gittiğim hiçbir restoranda İngilizce kullanılmıyor. O sebeple buraya gelmeden önce bir Google Translate'te özellikle böyle daha farklı noktalara da gidecekseniz tabii ki de bir Japonca, Türkçe indirin arkadaşlar Google Translate'ten, işinize çok yarayacaktır. Hani en azından gittiğiniz restoranlarda, gittiğiniz farklı yerlerde hemen böyle çeviriyi kullanabilirsiniz. Keşfedilmeye çok çok açık bir yer. Yani her sokak heyecan verici, her sokak farklı bir hikayeyi barındırıyor gibi şu anda ilk izlenim olarak. Bu arada yol ne kadar boş olursa olsun ışıkları bekliyoruz. Hatta dün akşam gece 3 falan 4 öyle canım sıkıldı hostelde, bir dışarı gideyim dedim. Açık kitapçılar falan vardı. Kitapçıları gezdim biraz, animelere baktım. Yol bomboş olmasına karşın yine de ışıkları bekledik. Gezmeye ve sohbetimize devam edelim. Şöyle bir baştan sona bir özetlemek de istiyorum açıkçası. Hani unuttuğum bir şeyler var mı? Her konuya değindik mi diye. Zaten sokakları geziyoruz. Arkadaşlar girişte benden hiçbir şey sormadılar. Fakat kimilerinden soruyorlarmış. 2 tane form doldurmanız gerekiyor. Gözünüzü korkutmasın, çok basit formlar. Zaten ilki, hele özellikle ikincisinde hepsine no no deyip geçmeniz gerekiyor. Çünkü genelde böyle işte yanında yasa dışı madde var mı, işte bilmem ne taşıyor musun, ya da yanında çok çok yüksek miktarda işte altın var mı gibi sorular. Onları zaten direkt hayır diyorsunuz. İlkinde de konaklayacağınız oteli, kaç gün kalacağınızı, adınızı yazıyorsunuz. İndikten hemen sonra havalimanından merkeze nasıl geleceksiniz? Evet. Bakın iyi ki bir özete girdik. Yoksa ben onu unutuyordum, söylemiyordum. Şu anda Tokyo Havalimanı'nı görüyorsunuz. Müthiş düzenli bir havalimanı. Yine insanlar çok yardımsever, sağ olsunlar. İner inmez hemen kendinizi zaten tabelalar mevcut. Metroya atacaksınız. Metronun orada önceden hangi otelde konaklıyorsanız o bölgeyi tabii ki de indirin. Yine ücretsiz Wi-Fi'lar da mevcut havalimanında. Rahat ve güzel bir biçimde onları da kullanabilirsiniz. İndikten sonra metro istasyonunun orada görevli arkadaşlar var. İlk birazcık kafa karışıklığı olacaktır. O görevli arkadaşlar size yardımcı olacaktır. Ben para bozdurma işini şöyle yaptım. Benim hesabımda, banka hesabımda Türk lirası vardı. O konuya da hazır değineyim. Burada parayı nereden çekebilirsiniz? Bu bizim bildiğimiz 7-Eleven marketler var. O marketlerin kendilerine ait ATM'leri var. Her yerde görebiliyorsunuz. Yaklaşık olarak komisyon, ben ne kadar burada ilk gelir gelmez çektim? Bir 50.000 çektim. Bir 400-500 lira bir komisyon gitti. 50.000 yen çektim bu arada. Türk lirası olarak da 15.000 Türk lirasına yakın yapıyor. Ya bir komisyon var. Hani bana komisyonu en az olan o banka dediler. Ben yine yapay zekaya da sordum. Fakat öyle bir komisyon alındı arkadaşlar benden. Ben işlemi öyle hallettim. Fakat havalimanında yine exchange ofisler de mevcut. Dilerseniz bir 20-30 dolarla buraya gelip hani paranızı bozdurabilirsiniz. En azından tren bileti alacak kadar bir paranız olması gerekiyor. Tren biletine de benim kaldığım hostele gelmek için 1300 artı 1300, 2600 yen gibi bir para verdim. 2 tane farklı tren kullandım. Yine Google haritaları kullandım. E-simimi önceden almış olduğum için. Hani internetle ve birazcık yanınızda Japon yeniyle bu işi halledebilirsiniz. Hatta Türkiye'den dahi gelirken Japon yeni alabilirsiniz arkadaşlar. Bir 10.000 yen yanınıza alırsanız güzel olacaktır. Yani oradan da bu işi trenle hallediyoruz. Aslında burada ulaşımın her noktasında treni kullanıyoruz. Yani tren burada bizim böyle elimiz, kolumuz, ayağımız. Işıklar aydınlanmaya başladı. Sim karta değindik, girişe değindik. Havalimanından buraya nasıl geldik değindik. Japon yeni hakkında bilgiler verdim.
konakladığım yerin daha sonra belki detaylı bir videosunu yaparım. Japon beyefendilerle beraber duş alıyoruz. Beraber bir sıcak havuzumuz da var. Havuza da giriyoruz. Tabii tüm bunları yaparken üzerimizde kıyafetler olmuyor. Özellikle beni takip eden erkek takipçilerim buraya gelecek ve o otelde konaklayacaksa bunu da göz ardı etmesinler. Yani ilk biraz utandım. Yalan yok. Hani hiç alışık olmadığım bir şey. Ya sonra baktım herkes çok rahat. Kimse kimsenin umrunda değil. Ve işi artık şeye döktüm. Yani çok keyif almaya başladım o sıcak sudan. Baya akşamları girip böyle o sıcak suda keyif yapıyorum. Büyük ihtimalle bu akşam dönünce de aynı keyfi gerçekleştiririm. Öyle ilginç, farklı bir kültür var burada. Her şeye değindiğimi düşünüyorum. Şu an aklıma gelen başka bir soru olmadı. Yani metrolar gözünüzü korkutmasın. Girişte ben problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. O konu birazcık önemli. Bazı arkadaşları çok zorlayabiliyorlarmış. Siz yine önlem olarak eğer yalnızca Japonya seyahati düşünüyorsanız zaten bir PDF çıktısını alın dönüş biletinizin. Otelinize en azından 2-3 günlük rezerve edin. Banka hesabınızdaki paranın screenshot'ını alabilirsiniz. Yani bu iş tamamen birazcık şans işi. Bana hiçbir şey sormadılar fakat bazı arkadaşlarıma çok sorular da sormuşlar. Umarım siz de sorunsuz, problemsiz halledebilirsiniz. Mevsim anlamında şu anda burada ilkbahar. Sakura'nın böyle sonlarına geldik. Anladığım kadarıyla şu anda Sakura'ya yetişemiyoruz. Yüksek sezon olarak geçiyor. Yazın daha böyle Temmuz gibi gelirseniz çok sıcak oluyormuş. Kışın da aynı şekilde soğuk oluyor. Gelmeden önce bence iklimi de mutlaka kontrol edin. Hani güzel bir iklimde gelip buranın tadını çıkarmak çok daha güzel olacaktır sizler için. Türk vatandaşları burada 90 gün boyunca kalabiliyor. Sosyal medyada bazı yanlış, hatalı bilgiler var. İşte Japonya Türk vatandaşlarından vizeyi kaldıracak, vize isteyecek gibi. Güncel haliyle şu anda böyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Hani böyle bir şey kesinlikle yok. Yine Shibuya'da devam ediyor kalabalık. Umarım aklınızdaki tüm soru işaretleri gitmiştir. Çünkü ben buraya gelirken ilk başta epey bir tedirgindim. Acaba girişte bir problem yaşar mıyım? İşte bu işleri nasıl halledebilirim? Şehir merkezine kolay bir şekilde ulaşabilir miyim? Gibi soru işaretleri kafamda çok vardı. Sizlere bunları aktarmaya, anlatmaya çalıştım. Yine sorunuz olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz veya Instagram'dan Gezsek de Beraberiz. YouTube kanalımın ismiyle aynı isim. Instagram'da bunu da yazarsanız karşınıza ben çıkacağım. Net bir sorunuz olursa net bir şekilde bana yazarsanız ben de sizlere yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Ve tekrardan bu ikonik yere geldik. Son bir defa daha bu ikonik yerden sizlere göstermek istiyorum her şey karşıya geçerken. Şöyle fakat güzel bir kafeterya bulmak gerekiyor burada aslında. Bunu gösterebilmek adına. Shibuya metro istasyonu da hemen burada bakın. Hani net bir biçimde direkt merkeze açılıyor. Evet, şu anda bu ikonik yerde herkes karşıya geçiyor. Herkes fotoğraf çektiriyor, etrafı gösteriyor. Ben de sizlere bunu yansıtmaya çalışıyorum. Ben de şu anda sokağın orta yerine daldım vallahi. Nereden giriyorum, nereye gidiyorum belli değil. Herkes bir koşuşturma içinde. Hop biz de şuraya geri gidelim. Allah kaldık ortada. Bir tek biz kaldık. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Japonya, Tokyo'da ilk günümü sizlere yansıtmaya çalıştım. Sizlere burası hakkında bilgiler vermeye çalıştım. Kendi deneyimlerimi aktarmaya çalıştım. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Japonya serisi tüm hızıyla devam edecek. Bir süre Japonya'dayım. Güzel bir zaman ayırdım Japonya'ya. Sizlere buraları göstermek istiyorum. Bu kültürü yansıtmak istiyorum. Videolar biraz daha böyle günlük vlog halinde gelecek. Hani buradan daha fazla video çekmeye özen göstereceğim, gayret göstereceğim. Yalnızca Tokyo'da kalmayacağız. Farklı noktalara da gideceğiz. Gecesini gündüzünü
Tokyo geceleri, işte Osaka geceleri, Kyoto geceleri, şehir fark etmez. Hem gündüzünü hem gecesini sizlere yansıtacağım. Çünkü Japonya'nın geceleri de tabii ki de popüler, ön planda. Kanala abone olup beğenip yorum atabilirsiniz. İzlediğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Güzel bir Tokyo akşamından, güzel bir Tokyo gecesinden herkese selamlar, sevgiler. Bir sonraki videoda tekrardan Japonya'dan, Tokyo'dan görüşürüz. Hoşçakalın, iyi bakın kendinize arkadaşlar. Ne kalabalık ama. Herkes sokaklarda şu anda. Ben de kendimi birazcık akşamlara bırakayım. Bay bay, hoşçakalın. Çok önemli bir bilgiyi söylemeyi unuttum sizlere. Ertesi gün aklıma geldi. Onu da videonun sonuna eklemek istedim. Buraya geldiğiniz zaman bizdeki prizler uymuyor arkadaşlar. O sebeple A çıkışı diye bir priz çeşidi var. Ben görseli de şimdi şu tarafa koyuyorum. Bunu gelmeden Türkiye'den alabilirsiniz yanınıza. Yahut buraya geldiğinizde de uygun fiyatlı, ben 80 Türk lirasını aldım. Buralardan da bulabilirsiniz. Fakat mutlaka o priz tipinden almayı yanınıza getirmeyi unutmayın.